Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Ekim 2023 Orta Doğu ve Arap Dünyası Ne Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle elbette ki Suriye'ye bakacağız bugün. Çünkü olağanüstü iki tane gelişme söz konusu Suriye ile alakalı. Birincisi Türkiye biliyorsunuz Ankara'daki bombalı saldırının ardından hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Savunma Bakanı Yaşar Güler daha doğrusu saldırganların Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye geçtikleri, hatta Suriye'nin kuzeyinde eğitim aldıkları yönünde açıklama yapmışlardı. Şimdi bu açıklamalara Suriye'nin kuzeyinden cevap da geldi. Hayır dendi. Söz konusu kişilerin, yani saldırganların Suriye'nin kuzeyiyle bir bağlantısı olmadığı belirtildi. Şimdi bu Ankara patlamasının ardından elbette ki bir takım soru işaretleri hala mevcut. Yani cevaplanması gereken sorular da var arkadaşlar. Bunu en iyi dile getiren kişi de daha doğrusu yazılarıyla en azından aktaran kişi de Tolga Şardan. Yine bugün güzel bir yazı yazmış T24'te. İsterseniz ona da bir göz atın Ankara saldırısıyla alakalı olarak. Şimdi Türkiye bu açıklamaları yaptıktan sonra Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundaki yönetimin ve Suriye Demokratik Güçleri SDG'nin bütün unsurlarının askeri ve sivil tesislerinin hedef olduğunu belirtmişti. Hemen ardından zaten önceki günde, daha doğrusu dün de çok şiddetli saldırılar başladı buraya yönelik. Şu ana kadar açıkçası çeşitli noktaları vurdu Türkiye. Hatta bugün yine Kürtlere yakın haber kaynakları diyor ki sadece bir gün içinde, yani bugün 50'den fazla noktanın Türkiye tarafından vurulduğu belirtiliyor. Bu noktalar arasında petrol tesisleri var. Hemen onları aktarayım ben size. Su rezervvarları ya da her neyse elektrik merkezleri ya da işte güç merkezleri, petrol alanları, trafolar, inşaat firması başta olmak üzere bir günde en az 52 tane noktanın Türkiye tarafından vurulduğu belirtiliyor arkadaşlar. Şimdi bu kısma geleceğim. Sahada neler oluyor kısmına elbette, ama olay içinde olay yaşandı. Şöyle bir şey oldu. Türkiye'nin bir silahlı insansız hava aracı Amerikalılar tarafından düşürüldü. O süreci de yakından izlemişsinizdir. Çok uzun uzadıya anlatmayacağım. Ve Amerikalılar ilk andan itibaren biz vurduk dediler. Hatta Kürt kaynaklar Amerikalılar tarafından bir SİHA düşürüldü diye haber geçmeye başlamışlardı zaten dün. Türkiye'den ilk yapılan açıklamalarda hayır SİHA bizim değil dendi. El Cezire gibi uluslararası kaynaklar, haber ajansları da geçmeye başladı bu haberleri. Diğer taraftan Amerikalılar ise ardından açıklama yaptılar. Hayır, Türkiye'nin SİHA'sını vurduk, biz vurduk. Türkiye SİHA'sı olduğunu da biliyorduk vururken dediler. Daha sonra daha detaylı açıklamalar geldi. İşte bu açıklamalara göre silahlı insansız hava aracı Haseke kırsalında daha doğrusu bir Amerikan üssüne ya da Amerikan askerlerinin olduğu bir noktaya 500 metre kadar yaklaşmış. Ardından Türkiye ile Amerikalılar arasında temas yaşanmış arkadaşlar. Amerikalılar öyle diyor. Ve yine iddialara göre SİHA bu temasın ardından uzaklaşmış, ardından tekrar 500 metre kadar Amerikan askerlerinin olduğu noktaya bir kere daha yaklaşmış ve bunun üzerine havada bulunan F-16 uçağı ile Amerikalılar SİHA'yı düşürdüklerini belirtiyorlar. Şimdi bugün gelen haberlerde arkadaşlar yani bu düşürülen SİHA'nın daha doğrusu teknik bazı parçalarının SDG'nin elinde olduğu iddia ediliyor. Şimdi Türkiye'de YPG deniyor arkadaşlar. Ben niye SDG diyorum? Şundan dolayı SDG diyorum. Şimdi SDG'nin, yani Suriye Demokratik Güçlerinin çekirdeğini YPG oluşturuyor. YPG'nin eğitimini de çok büyük ölçüde Amerikalılar artı PKK verdi. Ama daha sonra özellikle Amerikalıların girişimiyle ve o bölgedeki işte yönetimin, daha doğrusu öz yönetimin, Fırat'ın doğusundaki Şam'ın deyişiyle öz yönetimin girişimleriyle çok sayıda Arap da dahil edildi SDG bünyesine. Şu anda Arapların sayısı, SDG içindeki Arapların sayısı Kürtlerin sayısından fazla.
böyle bir karmaşa durumu da söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu Amerikalılar biz düşürdük, Türkiye bizim değildi, şöyle oldu, böyle oldu meselesinden sonra nihayet Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve bu açıklamada bir SİHA'nın düşürülmüş olduğu belirtiliyor. Ama açıkçası 20 yıldan fazladır gazetecilik yapıyorum. Herhalde milyon tane açıklama okumuşumdur, izlemişimdir. Karşılaştığım en enteresan ve en içinden çıkılmaz açıklamalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında diyor ki, operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler sebebiyle bir SİHA kaybedilmiştir. Şimdi burada insanın aklına birçok şey geliyor tabii ki. Birincisi üçüncü taraflara, bu arada bunu da hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada üçüncü taraflara, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne önceki gün yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ne üçüncü taraflar uzak dursun diye bir uyarıda bulunmuştu. Şimdi dolayısıyla buradaki Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasındaki üçüncü tarafların Amerika olduğu oldukça belirgin. Ama burada işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler. Yani Amerikalılar bir çatışma çıkmasın diye mi düşürdüler SİHA'yı böyle bir durumda? Teknik değerlendirme farkı ne demek gibi birçok soru canlandı benim zihnimde. Ama en nihayetinde SİHA kaybedilmiştir diyor. SİHA'nın düşürülmüş olduğunun kabul edildiği belirtiliyor burada arkadaşlar. Aynı açıklamada operasyonun etkilenmediği de belirtiliyor. Türkiye'nin açıkçası yani bir NATO üyesi ülke tarafından düşürülen SİHA'sın sebebiyle çok alttan alan, çok yumuşak bir açıklama yaptı diyebiliriz burada. Yani Türkiye'nin tek şeyi burada operasyon etkilenmedi şeklinde. Yani bu olay, daha doğrusu Amerikalıların Türkiye'nin SİHA'sını düşürmesinin neden bu kadar tepkisiz ya da düşük tepkiyle karşılandığını gerçekten anlamıyorum hükümet nezdinde. Kimileri hani TSK'nın, daha doğrusu Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesiyle kıyaslıyor ama o kadar ciddi bir olay değil elbette ki. O çok skandal bir olaydı zaten. Ama SİHA'nın düşürülmesi meselesi de kesinlikle ciddiye alınması gereken bir mesele. Bu rastgele SİHA yanlışlıkla yaklaştı, uzaklaştı, şöyle oldu, böyle oldu meselesi değil diye düşünüyorum. Bundan sonrakiler benim şahsi kanaatim arkadaşlar. Siz ne düşünürsünüz? Onu da yazın chat kısmına. Peki yani SİHA neden Amerikalıların bulunduğu, Amerikan askerlerinin bulunduğu noktaya bu kadar yaklaştı? Öncelikle soru bu. Burada açıkçası benim düşüncem, muhtemelen Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptığı operasyondan dolayı ikna edemedi öncesinde. Dolayısıyla burada Amerikalılara bir mesaj vermek üzere, mesaj olması açısından belki Amerikalıları taraf olmaya zorlayan bir SİHA gönderilmiş olabilir. SİHA orada birilerini vuracak mıydı? YPG'nin üst düzey ismi, hatta kimileri PKK'nın üst düzey isimlerinden birinin takip edildiğini söylüyor. Bunlar tabii iddia, onu da söyleyelim. Ama her halükarda Amerikalılar SİHA'nın daha fazla yaklaşmasına izin vermediler. Muhtemelen Türkiye'nin kendilerine yönelik bir tehdit olarak algıladılar. Şimdi bir NATO üyesi ülke, bir başka NATO üyesi ülkenin SİHA'sını kendisine tehdit olarak algılayıp düşürebiliyor arkadaşlar. Böylesi bir durumda insanın aklına birkaç tane ihtimal geliyor. Bunlardan birincisi, az önce söylediğim gibi, Türkiye çok büyük bir ihtimalle Amerikalıları Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ikna edemedi. Dolayısıyla Amerikalılar da Amerikalıları belki taraf olmaya zorladı. Yani SİHA'yı vuracak mı, vurmayacak mı, nasıl tepki gösterecek vesaire şeklinde. Amerikalılar da burada mesaja karşılık mesaj vermiş oldular. Evet, taraflarını göstermiş oldu Amerikalılar. Bu çok açık ve net bir şey. Yani burada işte resmi açıklamalarla, üstü kapalı ifadelerle vesaire geçiştirilemeyecek bir şey. Amerika'nın buradaki mesajı oldukça net ve Amerikalılar yani hani bu insansız hava aracını düşürerek gözlerini karartabileceklerini de göstermiş oldular. Peki, ikinci soru da şu ortaya çıkıyor. Şimdi böylesi sınır ötesi operasyonlarda sahada bulunan askeri güçler
birbirleriyle koordinasyon içinde olurlar arkadaşlar. Bu o kadar elzem bir şeydir ki Suriye sahasında Amerikalılarla Ruslar arasında bile olur da birbirlerinin uçaklarını düşürmesinler, birbirlerini vurmasınlar diye bir koordinasyon merkezi var. Suriye sahasında Rusya ve Amerika arasında bile var. Şimdi Suriye sahasında Türkiye ile Amerika arasında böylesi bir koordinasyon sağlanamadı mı acaba? Amerikalılar mı kapalıydı bu koordinasyona, yoksa Türkiye Amerikalılar işte operasyon detaylarını Kürtlere verir şeklinde düşünüp de yeterince bilgi paylaşmadı mı acaba diye bir takım sorular geliyor insanın aklına. Bir başka soru da elbette uçaklar nereden kalktı meselesi. Şimdi bunu birkaç kişiyle konuştum arkadaşlar. Amerikan uçağı, yani F-16 ile düşürdüler SİHA'yı, biliyorsunuz. SİHA'nın Ürdün'de bir Amerikan üssünden kalktığı belirtiliyor. Şimdi Ürdün'le SİHA'nın düşürüldüğü Haseke arasında çok uzun bir mesafe var. Dolayısıyla savaş uçağının hemen çok kısa bir sürede oradan havalanıp SİHA'nın düşürüldüğü yere gelmesi pek mümkün görünmüyor. Kimileri İncirlik diyor ama Ürdün'de de Amerikan uçakları var. Ürdün'le Amerikalılar arasında bizim İncirlik benzeri yaptığımız hava alanını kullanmak, hava sahasını kullanmak, Amerikalıların kullandığı uçaklara hava sahasını açmak, karayı da kullandırmak ya da işte hava alanını kullandırmak gibi bir anlaşması var Ürdün'le Amerikalılar arasında. Dolayısıyla bu uçağın çok büyük bir ihtimalle Ürdün'den kalktığını söyleyebiliriz. Şimdi son duruma bakacak olursak eğer sahada neler oluyor? Birincisi, bu yayını hazırlandığım saatlerde Suriye'deki Kürtlere yakın haber kaynaklarından birinde çok ciddi bir iddia vardı. Bunu da henüz Türk basınında görmedim ben. İddia bu arkadaşlar. Şimdi çatışma süreçlerinde, savaş süreçlerinde propaganda, dezenformasyon, ondan sonra rakamların şişirilmesi ya da rakamların yok sayılması, bazı şeylerin çıkara göre hasır altı edilmesi, bazı şeylerin şişirilmesi çok sık rastlanan bir durumdur. Bu nedenle bir soru işareti koymak gerekir böylesi süreçlerde. Özellikle de şu kadar insan öldürdük, bu kadar araç ele geçirdik, mühimmat ele geçirdik haberlerine soru işareti koymak gerekir. Şimdi Kürtlere yakın bir kaynakta diyor ki Haseke kırsalındaki Teltemir'de 2 ayrı saldırı gerçekleştirmiş SDG Türkiye'ye karşı, daha doğrusu TSK'ya karşı ve haberde SDG'ye dayandırılan ifadede şu cümleler yer alıyor. 5 Türk askerini öldürdük şeklinde bir ifade var. Ama az önce söylediğim gibi dezenformasyonun çok yoğun olduğu günlerden geçiyoruz. Henüz bunu Türkiye tarafı teyit etmedi arkadaşlar. En azından ben görmedim yani. Diğer taraftan Türkiye'nin az önce belirttiğim gibi su, elektrik, petrol, trafo, inşaat firması, ondan sonra bugün akşam saatlerinden itibaren de SDG'nin eğitim alanları, karargahlarını seri bir şekilde vurmaya devam ettiğini biliyoruz. Saldırıların dün artı bugün de devam ettiğini biliyoruz. Aynı şekilde yine Kürtlere yakın kaynaklardaki iddiaya göre Türkiye'nin bu operasyon çerçevesinde Mazlum Abdi'nin evini de hedef aldığını, vurduğu belirtiliyor. Ancak evin daha önce boşaltıldığı söyleniyor. Şimdiye kadar Türkiye'nin bu Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılarında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ama bu 9 kişi SDG'den mi arkadaşlar, PKK'dan mı, YPG'den mi, nereden tam olarak, sivil mi? Bununla ilgili bir şeye denk gelmedim ben. Kamışlı'da Türkiye karşıtı protestolar yapılıyor. Şimdi protesto yapılması normal. Yani normalde de sık sık Türkiye karşıtı protestolara sahne oluyor Kamışlı kenti. Ancak bu protesto gösterilerinde Rojava'ya uçuşa yasak bölge ilan edilsin Rojava diye bir talepte yer almış. Evet arkadaşlar, şimdi benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim genel olarak sahada ve Türkiye açısından durum bu şekilde. Peki bundan sonra ne olur? Ona da bir değinmek gerekiyor. Şimdilerde işte büyük bir kara operasyonu yapılır mı, bir sınır ötesi operasyon yapılır mı şeklinde
elbette birçok insan soru soruyor. Ben de soruyorum. Muhtemelen bir kara operasyonu gelmeyecektir diye düşünüyorum. En azından önümüzdeki 2 hafta içinde böyle bir operasyon olmasını beklememek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi birincisi Türkiye Amerikalıları ikna edebilmiş değil. Dolayısıyla o siyasi müzakere süreçlerinin henüz tamamlanmadığını söyleyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi 2 hafta sonra Irak ve Suriye tezkereleri meclise gelecek Türkiye'de. Dolayısıyla 2 hafta sonra bir geniş çaplı operasyon, askeri operasyon, sınır ötesi operasyon tekrar Türkiye'nin gündemine çok büyük bir ihtimalle gelebilir arkadaşlar. Yani şu noktaları vurduk, çekiliyoruz la bitebilecek bir süreç değil bu. Yani Suriye'nin özellikle kuzeydoğusuna yönelik, hani Fırat'ın doğusuna yönelik o tezkerelerin meclise geldiği güne kadar sık sık saldırıların olduğunu duyabiliriz. Şimdi kara operasyonu neden olmaz? Şundan dolayı ihtimal vermiyorum ben. Şimdiye kadar Türk yetkililer yaptıkları açıklamalarda bir operasyondan bahsetmediler arkadaşlar. Geniş çaplı bir operasyon, sınır ötesi operasyon. Bunlarla ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmiyor. Daha çok nokta atışı, uzaktan bazı hedeflerin vurulmasından bahsediliyor. Asıl kavga tabii kapalı kapılar ardında Amerikalılarla kopacak gibi görünüyor. Ama iş nihayetinde şöyle bir noktaya da geliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de yerel seçimler de geliyor arkadaşlar ve dünyanın hiçbir ülkesinde, ki Türkiye gibi Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, böylesi sınır ötesi operasyonlar içerideki siyasi durumdan bağımsız olmazlar. Dolayısıyla Türkiye'de de işte yerel seçimler yaklaşırken, ondan sonra Türkiye içinde ekonomik sıkıntılar artık iyice ayyuka çıkmışken, Türkiye iyice ekonomik açıdan sıkışmışken özellikle bir sınır ötesi operasyonun gündeme gelmesi çok 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 büyük bir ihtimal. Böyle bir durumda Türkiye gözünü kapatır da karartır da operasyon yaparsa Amerikalılar ne yapar? Arkadaşlar tekrar söylüyorum, Türkiye'nin SİHA'sını düşürmesi, Amerikalıların daha doğrusu Türkiye'nin SİHA'sını düşürmesi çok ciddi bir olay. Gerçekten ciddi bir olay. Ama ne olursa olsun 2 tane NATO üyesi ülkenin sahada fiilen karşı karşıya gelmesi olasılığı yok denecek kadar az. Yani Amerikalıların işte uluslararası koalisyonun daha doğrusu F-16'ları Türkiye'nin olası bir kara operasyonunda gidip de Türk birliklerini vurmaz. Yani bu fiilen savaş hali demektir. Ne olabilir? Kapalı kapılar ardında Amerikalılarla Türkiye arasında pazarlıklar devam eder. Operasyon yapın, yapmayın. Amerikalılar kamera önünde bir takım açıklamalar yaparlar. Siyasi mesajlar gönderilir. Belki Mazlum Abdi'yi işte bölgeden ya da NATO'dan önemli isimlerle görüşürken görebiliriz basın önünde, siyasi olarak biz arkasındayız şeklinde mesaj vermek üzere. Yine Irak üzerinden SDG'ye işte silah vesaire desteği verilebilir. Ama bunun ötesinde açıkça eğer Türkiye bir operasyon yapmaya girişirse açıkça bir savaş halinin Amerikalılarla Türkiye'nin birbirine girmesinin çok mümkün olmadığını söylemek gerekiyor. Evet, benim genel olarak aktaracaklarım bu kadar bu konuyla ilgili arkadaşlar. Siz chat kısmına yorumlarınızı ve sorularınızı yazın. Ben gündeme ilişkin diğer haberleri aktardıktan sonra tekrar bu konuya döneriz isterseniz. Şimdi Suriye'nin gündeminde bir de polis akademisine, daha doğrusu askeri akademiye yönelik SİHA saldırısı var. Dün gerçekleşti. Bu SİHA saldırısı Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi 123 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Resmi rakam, yani Şam'ın resmi rakamı ise 81 arkadaşlar. Ölenlerin arasında 56 kadın ve çocuk var. Onu da belirtelim. Şimdi peki askeri akademide bu kadar çok sivilin ne işi var? Şundan dolayı arkadaşlar, Suriye'deki geleneklere göre yeni subay olanların rütbelerini anneleri takıyor. O yüzden çok sayıda aile töreni izlemeye gelmiş. Aynı zamanda alanda da çok sayıda kadın ve çocuk var. Yani askerlerin bulunduğu, saldırının gerçekleştiği boş alan, geniş alandan bahsediyorum. Bu nedenle çok sayıda sivil var. Şimdi öğrendiğim kadarıyla birincisi törene Suriye Savunma Bakanı da katılıyor. Üst düzey komutanlar da katılıyor. Ama tören bitiyor.
ve bu üst düzey komutanlar gidiyorlar. Şimdi iddialardan biri şu yönde, diyorlar ki bakan ve üst düzey komutanlar törendeyken tören alanı korunuyordu. Hatta jammerlar vesaire de vardı. Oldukça dikkatlilerdi. Bu nedenle onlar gittikten sonra bu teknik cihazlar da kapatıldı. Bu nedenle o alan saldırıya açık bir hale geldi şeklinde bir iddia var. Şimdi bunun ne kadar doğru olduğuna dair ben yorum yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü teknik konularda, askeri teknoloji konusunda uzman değilim, bir şey diyemem. İkinci iddia şu şekilde, diyorlar ki aslında orada amaç Suriye Savunma Bakanı'nı ya da üst düzey komutanları öldürmek değildi. Sadece bir mesaj vermekti. Çünkü Savunma Bakanı ve üst düzey komutanların tek seferde öldürülmesi demek Şam'ı çok ciddi ve çok büyük bir cevap vermeye de zorlar arkadaşlar. Böylesi bir durumda İdlib'e yönelik çok büyük bir operasyon da başlamak zorunda kalır daha doğrusu Şam. Bu nedenden dolayı meseleyi çok büyütmemek için, sadece mesaj vermek için böylesi bir saldırının gerçekleştirildiği belirtiliyor. Şimdi bakan ve üst düzey komutanlar sahadan, törenin olduğu yerden ayrıldıktan yaklaşık 21 dakika sonra gerçekleşmiş bu saldırı. Peki ondan sonra ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Rusya havadan ve Suriye ordusu da karadan İdlib'i vurmaya başladı. Şimdi İdlib'deki çeşitli sivil toplum kuruluşları ya da yardım grupları diyelim, şimdiye kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyorlar. Rusya'nın ve Suriye tarafının saldırıları sonucu. Bunların kaçı sivil, kaçı militan onu bilmiyoruz bu arada. Bunun dışında bir de saldırılar o kadar yoğunmuş ki, yoğun bir şekilde gerçekleşmiş ki çok sayıda insan da evini, bulunduğu yeri İdlib içinde terk edip başka güvenli alanlara geçmek zorunda kalmış arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili de, daha doğrusu bu gelişmeyle alakalı da sorabileceğimiz birkaç tane soru var. Birincisi, bundan sonra büyük bir İdlib operasyonu gelir mi? Gelmez. Yani İdlib'e topyekün bir saldırı gerçekleşmez arkadaşlar. Her ne kadar İdlib'deki cihatçılar SİHA'yla bir katliam yapmış olsalar da İdlib'e yönelik bir operasyonun çok tarafı var. Yani işin içinde Rusya var, işin içinde Türkiye var, işin içinde İran var, işin içinde son dönemde Katar var, Suudi Arabistan var, Rusya var. Dolayısıyla bu ülkelerin siyasi bir sürece ikna edilmesi lazım. En azından İdlib'e yönelik Rusya destekli Suriye ordusunun çok büyük bir operasyon yapabilmesi için Türkiye ile anlaşması gerekiyor. Şöyle ki İdlib dağın eteğinde, dağlık bir alanın eteğinde kurulmuş bir yer arkadaşlar. Dolayısıyla İdlib'i Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle tamamen ele geçirse bile Türkiye kendi sınırlarını tutmadığı sürece Türkiye ile, yani Ankara ile Şam arasında %100 bir mutabakat ve işbirliği, askeri işbirliği sağlanmadığı sürece Suriye ordusu İdlib'i elinde tutamaz, ele geçirse bile. Bir diğer nokta da şu, şimdi İdlib'deki göçmen mülteci profili diğer şimdiye kadar gördüğümüz göçmen mülteci profillerinden oldukça farklı. Bu insanların, hani sivillerden bahsediyoruz, evet doğru, ama bu sivillerin çok büyük bir kısmı cihatçıların aileleri, yakınları, eşleri, çocukları, anaları, babaları, aynı zamanda çok uzun süredir, yani 2015'ten bu yana cihatçılarla birlikte yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Suriye'nin diğer kentlerinde yapılan anlaşmalarla, uzlaşmalarla İdlib'e nakledilen aşırı radikal ailelerden, yapılardan söz ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye dahil hiçbir ülke İdlib balonunun patlamasını istemez. Eğer patlarsa Türkiye dahil olmak üzere diğer ülkelere yönelik profili şimdiye kadarki göçmen profilinden çok farklı bir mülteci akını ortaya çıkacak. Dolayısıyla İdlib meselesi bir bölgesel, hatta uluslararası bir konsensüs sağlanmadan çözülebilecek bir mesele değil. Şimdi Suriye tarafı bunun farkında. Aynı zamanda Suriye tarafını İdlib'e yönelik büyük bir operasyondan alıkoyan sebeplerden biri de ekonomik kriz. Yani büyük operasyonlar, belki de İdlib'e yönelik bir operasyon başlatıldığını düşünün, çok büyük bir operasyon, aylar sürebilir böylesi bir operasyon, kuşatma gerektirebilir,
İşte çok sayıda on binlerce asker, zırhlı araç, bunların iaşesi, yemesi, içmesi, o bu falan filan. Zaten askeri malzemelerin yarattığı bir kara delik de var. Savaşın yarattığı bir kara delik var Suriye ekonomisi üstünde. Dolayısıyla Şam'ın en azından birincisi bu uluslararası konsensus sağlanmadığı için, ikincisi Türkiye henüz İdlib konusunda ikna edilmediği için, üçüncüsü de ekonomik krizden dolayı İdlib'e büyük çaplı bir operasyon yapması beklenemez arkadaşlar. Ama ne olabilir? Şu olabilir. Önümüzdeki günlerde benim beklediğim şey şu. Hedef gözetilerek sınırlı operasyon yapılabilir. Şöyle, şimdi İdlib'in Cisr-i denilen bir kasabası var. Ve Cisr-i da Hama kırsalına çok yakın. Yani ne diyelim, İdlib'in güneyinde. Şam tarafından düşünün. Haritayı kafanızda canlandırın. Cisr-i mesela Türkistan İslami bir şey, yani Uygurlu cihatçılar var arkadaşlar. Şimdi Türkçesini tam hatırlayamadım örgütün adını. Dolayısıyla böyle bir M4 karayolu, ki Halep'le Laskiye arasındaki bağlantıyı sağlayan karayoludur. Bu Cisr-i cihatçılar o karayolunun üzerinde de baskı yapıyorlar. Yani oradaki varlıklarından dolayı bu karayolu bir türlü ulaşıma açılamıyor. Dolayısıyla Cisr-i yönelik, bir kasabaya yönelik ya da belli bir derinlikte 20 kilometre, 30 kilometre, 50 kilometre her neyse bir hedef gözetilerek sınırlı operasyon başlayabilir İdlib'de. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Şimdi bu askeri okula yönelik saldırıda tabii Rusya ile ilgili de sorulan sorular var. Birincisi şu: Rus hava savunma sistemi neredeydi diye. Çok haklı ve doğru bir soru bu gerçekten. Şimdi Suriyelilerin gördüğüm kadarıyla sosyal medyada falan gördüğüm kadarıyla sordu ve kendi kaynaklarımla daha doğrusu konuştuğum kadarıyla Rusya'ya genel tepkiler iki sebepten dolayı. Birincisi bu hava savunma sistemini herhangi bir şekilde kullanmaması. Yani şöyle bir durum söz konusu. Rusya ilk Suriye sahasına aktif olarak girdiği zaman Şam'a açık açık dedi ki, ben senin İsrail'le çatışmalarına karışmam. İsrail seni vurur, sen karşılık verirsin, o olur bu olur, beni karıştırma dedi. İlk daha Suriye sahasına girdiği zaman. O yüzden mesela İsrail Suriye'yi vurduğu zaman hiçbir zaman Rus hava savunma sistemi ne çalışır ne de karşılık verir. İkincisi de Rusya açısından hani tamam, İsrail olana karışmıyor diyelim ama diğer taraftan mesela bu askeri okula yapılan saldırı gibi saldırılarda peki neden Rus savunma sistemi çalışmıyor? Böyle bir durum da var. Yani Rus birlikleri sadece Himeymim üstünde Laskiye'de yok arkadaşlar. Laskiye'deki Himeymim üstüne zaten haftada neredeyse birkaç kere İHA'larla, SİHA'larla İdlib'deki cihatçılar saldırı düzenliyor ve bu İHA'lar, SİHA'lar en fazla maddi zararı sebep olup düşürülüyorlar. Peki yani İdlib'deki cihatçılar Humus'taki askeri okulu değil de Humus'un işte bir 50 kilometre kırsalında yer alan Rus üssünü hedef alsalardı Rus savunma sistemi yine çalışmayacak mıydı gibi bir takım sorular var. Rusya'ya yönelik ikinci tepki de arkadaşlar ekonomik. Bu konuyla alakalı değil ama yine de belirteyim aklınızda kalsın diye. Şöyle ki mesela Suriyeliler diyor ki işte Rusya neredeyse ayda bir kere, iki kere işte çeşitli Afrika ülkelerine ya tahıl gönderiyor ya petrol yardımı yapılacağı konusunda açıklama yapıyor. Biz madem müttefikiz, madem böyle ilişkilerimiz var, bizim ne tahılımız kaldı ne petrolümüz ama Rusya bize neden yardım etmiyor diye bir de ekonomik açıdan tepkileri var arkadaşlar. Şimdi isterseniz ben bölge gündemine ilişkin birkaç tane haber seçtim arkadaşlar. Onları aktarayım, ondan sonra chat kısmına bakacağım. İran'dan başlayalım. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri geçen yıl Umman Körfezi'nde bir kaçakçılık gemisi yakalıyor arkadaşlar ve bu kaçakçılık gemisinde de İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen silahlar bulunuyor. Amerikalılar bu silahları Ukrayna'ya göndereceklermiş.
Böyle bir açıklama yapmışlar. Çok sayıda küçük silah ve mermi varmış. Hatta 1,1 milyon kadar sayısı da verilmiş haberlerde. İkincisi, ikinci Mahsa Emini vakası mı acaba dedikleri bir vaka söz konusu. Armita Garavant adlı 16 yaşında genç bir kız hala komada. Sadece metrodan işte arkadaşları tarafından mı ya da başka biri tarafından mı çekiştirilerek çıkarıldığına dair bir görüntü var. Ondan sonra bu genç kız komaya giriyor. Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri diyorlar ki bu ikinci Mahsa Emini vakası ve genç kızın ahlak polisi tarafından tartaklandıktan sonra komaya girdiği iddia ediliyor. Tahran tarafı yani İran'a yakın kaynaklar, haber kaynakları ya da ajanslar da diyorlar ki hayır öyle bir şey söz konusu değil. Bu genç kız metroda arkadaşlarıyla birlikteyken düşüp bayıldı ve arkadaşları tarafından metrodan dışarı çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Bizimle alakası yok, ahlak polisiyle bir alakası yok deniyor. Şimdi bugün yine insan hakları örgütlerinin bir iddiası var. Diyorlar ki bu genç kızın Armita Garavand'ın annesinin de gözaltına alındığı iddia ediliyor. Şimdi gelelim Irak'a. Türkiye'yi oldukça yakından ilgilendiren bir gelişme var. Irak Savunma Bakanı Türkiye'de arkadaşlar. Bu Türkiye ziyareti birkaç açıdan önemli. Zaten bu ziyaretinde birkaç tane gündemi var, öyle görünüyor. Bunlardan biri Türkiye'nin sadece Suriye'nin kuzeyine değil, aynı zamanda Irak'ın kuzeyine de başlattığı hava saldırıları ve işte geniş çaplı operasyon daha doğrusu. Bu bombardımanlardan Bağdat genel olarak rahatsız. Türkiye ile bir orta nokta bulmaya çalıştıkları iddia ediliyor haberlerde, köşe yazılarında. Ama Türkiye'de Bağdat'ı PKK konusunda daha net tavır almak konusunda zorluyor. Yani tam da Irak Savunma Bakanı'nın ziyareti Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik de çok sert saldırılara başladığı, hava saldırılarına başladığı bir güne denk geldi. Dolayısıyla bu ziyaretin birinci gündemi bu. Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik operasyonu. İkincisi Bağdat neden rahatsız? Mesela yine Bağdat'a yakın haber kaynakları diyorlar ki Türkiye'nin bombardımanında şimdiye kadar sivil kayıp yok. Ancak halk arasında paniğe sebep oluyor bu bombardıman diyorlar. Türkiye'nin çok geniş bir alanı vurduğunu söylüyorlar. Yani PKK ile mücadelenin ötesine taşan bir alana yayıldığını iddia ediyor Bağdat'a yakın bir takım haber kaynakları. Bu ziyareti yakından izleyeceğim arkadaşlar. Herhangi bir gelişme olursa ya da işte iddia vesaire olursa size aktaracağım. Özellikle bahsettiğim birinci gündemle ilgili. İkinci gündemi ise ziyaretin Kerkük boru hattının yeniden açılması meselesi. Biliyorsunuz Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında petrol anlaşması vardı. O anlaşmaya Bağdat itiraz etti. Dedi ki benden bağımsız olarak petrol anlaşması yapamaz Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi. Türkiye de aynı şekilde buna uymak zorunda dedi ve Türkiye aleyhine Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde dava açtı. Bu davanın ardından Türkiye Bağdat'a tazminat ödemeye mahkum edildi arkadaşlar. Ama hat neredeyse 4 aydır kapalı. Petrol sevkiyatı gerçekleşmiyor. Türkiye kapattı hattı. Bundan dolayı da hem Irak yani Bağdat yönetiminin hem de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin maddi zararı her gün katlanarak artıyor. Bu nedenle Bağdat'ta dedi ki yani Türkiye'nin maddi zarar öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'nin bize ödemesi gereken tazminatı çok çok aştı. Bizim bu petrol hattının kapalı olmasından kaynaklanan zararımız dediler. Ve diğer taraftan yani ikincisi de dediğim gibi Kerkük boru hattının yeniden açılması, bu konuyla ilgili Türkiye'den de olumlu sinyaller var. Bu hafta ya da en geç gelecek hafta Kerkük boru hattından yeniden petrol pompalanması oldukça yüksek bir ihtimal. Ve Irak Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretinin gündeminin 3. maddesi de çok büyük bir ihtimalle Türk yatırımcıları Bağdat'a çekmeye çalışmak. Şöyle ki arkadaşlar, El Sudani yani Irak Başbakanı Türkiye ziyaretinde de söyledi. Türkiye'den Irak'a döndükten sonra da söyledi. Çeşitli
Türkiye ile alakalı daha doğrusu bazı gelişmelerin ardından da dile getirdi. Türkiye'den yatırımcı istiyor Bağdat. Ve özellikle de Irak'ın yeniden kalkındırılması konusunda Türkiye'den yatırımcıların rolünün çok büyük olacağını söylüyor Irak Başbakanı. Hatta Bağdat Uluslararası Konferansı'nın 3.'sünü düzenlemeye hazırlanıyorlar ve bu arada Irak Başbakanı Sudani bu konferansın ikincisi geçen yıl Mart ayında yapılmıştı. O konferansta Türkiye'nin rolüne çok büyük ölçüde güvendiklerini de söylemişti Sudani. Yani 3. konferansta çok büyük ihtimalle Türkiye'den çok sayıda firma yetkili de davet edilecek. Büyük ihtimalle onun altyapısını da hazırlamak üzere Savunma Bakanı Türkiye'de arkadaşlar. Ama Irak Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyareti önemli. Boş bir ziyaret değil yani. Irak'la ilgili bir başka gündem aslında Türkiye'yi de ilgilendiriyor bu. Şimdi Irak su meselesi konusunda yol haritası oluşturmaya çalışıyor. Bir çıkış bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Ciddi bir kuraklık var. Ondan sonra tarım arazilerinin tuzlanması meselesi var. Tatlı su kaynaklarının tuzlanması meselesi var. Tuzluluk oranının artması meselesi var daha doğrusu. Şimdi kuraklık dediğimiz şey nedir? Kırsal alanlarda tarımsal üretimin azalması demek. Toprağını ekip biçemeyen insan ne yapacak? Önce büyük şehirlere gidecek yaşayabilmek için, iş bulabilmek için. Büyük şehirlere aşırı yığılmalar, kısa sürede fazla yığılmalar gettoları oluşturur. Ondan sonra okuldu, altyapı, üst yapı, elektrikli, kanalizasyon sistemiydi. Hepsinin patlamasına sebep olur. Aşırı yüklenme. Ve büyük şehirlerde umduğunu bulamayan insanlar bu defa ülkeler arası göç yollarına düşerler. Dolayısıyla Irak'taki kuraklık meselesi çok çok ciddi bir mesele. Hemen Türkiye'nin yanı başındaki bir ülke olması sebebiyle hem göç boyutuyla hem de Bağdat'ın suçlamaları sebebiyle Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bağdat Türkiye'yi Irak'a yeterince su vermemekle suçluyor arkadaşlar. Şimdi Londra'daki Iraklı bazı iş adamları ve girişimciler bir uluslararası su krizi ve kuraklık konferansı düzenleyeceklermiş. Bu konferansta kıyıdaş ülkelerin politikaları ve eğilimleriyle bunların Irak üzerindeki olumsuz yansımaları konuşulacak. Yani Türkiye'de gündemde. Irak'a tabii sadece su meselesi değil arkadaşlar. Irak'ta doğru düzgün su politikası olmadığı için ve temiz su kaynakları doğru düzgün korunmadığı için de ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Yani kuraklığın çapını büyütüyor bu. Ve bu konferansta işte su tuzluluğunun arıtılması için çözümler sağlanması, nehirlerdeki ve yeraltı sularındaki kirliliği gidermek için çözümler, bataklıkların iyileştirilmesi, tarım yöntemlerinin su kıtlığına uyarlanması, yani teknolojik yöntemler kullanılması, su kaynakları güvenliğini sağlamak için modern teknolojiyi kullanmak ve uygulamak diye bazı başlıkları var. Ve bu konferanstan sonra bir Bağdat hükümetine bir rapor sunacaklar arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimalle Türkiye'yi de yakından ilgilendiren, en azından Türkiye'nin Irak'ı desteklemesi gereken bir su krizi de ya da su krizinden çıkış yol haritası da ortaya çıkacak. Lübnan'a gelelim. Şimdi Lübnan'da Lübnanlılarla Suriyeliler arasında dün akşam çok büyük bir çatışma çıktı. Bir anda kısa bir süre içinde birkaç yüz kişinin birbirine girdiği bir çatışma bu. Aslında mesele bir trafik kazasıyla başlıyor. Bir Lübnanlı ile bir Suriyeli çarpıyorlar birbirlerine. Ondan sonra Suriyeli olan kendi yakınlarını çağırıyor. Lübnanlı olan kendi yakınlarını çağırıyor. Zaten Lübnan'daki Suriyelilere yönelik çok ciddi bir tepki var. Giderek artan bir hayır istemiyoruz çıkışları söz konusu. Bunu resmi makamlar da söylüyor sıkça. Ve nihayetinde dün akşamki trafik kavgası çatışmaya dönüştü. En son Lübnan ordusu bölgeye yerleştirildi. Ondan sonra çatışma biraz duruldu arkadaşlar. Kısa süreli olarak bazı yollar da trafiğe kapandı. İnsanların lastik yaktıkları falan görüntüler de düştü sosyal medyaya. Ve çok sayıda yine kavgaya karışan Suriyeli ve Lübnanlı da gözaltına alınmış. Bu arada Lübnan'da en az 4 milyon insan yardıma muhtaç. Bunların bir kısmı Suriyeli.
Şimdi Lübnan'daki resmi Suriyeli sayısı 800 bin civarında ama kaçaklarla birlikte bu sayının 1,5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Lübnan'ın kendi nüfusu 6 milyon arkadaşlar. 2-2,5 milyon zaten var, Filistinli ve Suriyeli var. Dolayısıyla Lübnan'daki Filistinlilerin ve özellikle de Suriyelilerin ülkenin demografik yapısını Lübnanlılar aleyhine bozduğunu söylüyor siyasilerde, basında da daha sık çıkmaya başladı böyle yorumlar. Evet, son 3 haberimiz. İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri biliyoruz arkadaşlar. İsrail ile Azerbaycan birbirine yakın, Ermenistan'la da İran. Bu arada bununla ilgili dün Aydın Sezer'le birlikte çok güzel bir yayın yaptık Karabağ meselesiyle alakalı. İsterseniz o yayına da bir göz atın. Şimdi Azerbaycan'la İsrail uzay konusunda da işbirliği yapmaya karar vermişler ve İsrail Azerbaycan'a 2 tane uydu satacakmış arkadaşlar. Ama uzay çalışmaları konusunda işbirliğini geliştirme konusunda da mutabık kalmışlar. Tunus'tan bir haberim var. Şimdi Avrupa Birliği Tunus'a mültecileri Tunus'ta tut diye teklifte bulundu. Bununla ilgili de Tunus'a 60 milyon euro vereceğiz diye bir teklifte bulundukları belirtiliyor. Tunus tarafı bunu reddetti arkadaşlar. Tunus Cumhurbaşkanı bugün bir açıklama yapmış, demiş ki basında ve çeşitli çevrelerde bizim bu teklifi kabul ettiğimiz iddia ediliyor. Bu doğru değil. Bu teklifi biz reddettik. Diğer taraftan teklifi reddetmemizin sebebi Avrupa Birliği'nin bize teklif ettiği miktarın düşük olması değil. Biz ülkemizin göçmenler için kalıcı bir merkez olmasını istemiyoruz demiş. Ve son haber Libya'dan. Libya'nın Derne kentinde çok büyük bir sel felaketi gerçekleşti arkadaşlar. Binlerce insan hayatını kaybetti. Hala çamur yığınları içinde ceset arıyorlar Libyalılar. 2 tane baraj yıkıldı arka arkaya. Yugoslavya yapımı barajlardı. Eski barajlar yani. Ve bununla birlikte sel bastı Derne'yi. Şimdi Derne'nin yeniden inşası konusunda da Türk firmalar devreye girmiş. Hatta birkaç tane Türk firmanın yetkilisini Libya'ya davet etmişler, çağırmışlar. Derneği gezdirmişler, neler istediklerini de belirtmişler, anlatmışlar, konuşmuşlar arkadaşlar. Evet, Orta Doğu ve Arap dünyasından benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi chat kısmına bakıyorum. Sorularınıza bir bakayım. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Evet. Evet, Muharrem Palaz demiş ki Amerika Türkiye'de operasyon yapılacağı söylemine karşı yapılmış olabilir mi? Yani böyle bir şey olursa karşılık veririz demek olur mu? Evet, ben mesaja karşı mesaj verdiğini düşünüyorum Amerikalıların. Yani SİHA'yı düşürerek. Cem Yıldız, enerji santrali, petrol tesisleri ve şirketleri bombalamak, sivilleri hedef almak anlamına gelmiyor mu? Şimdi Kürtler de aynı şeyi söylüyorlar arkadaşlar ama şimdiye kadar 9 kişi hayatını kaybetmiş. Bunun ne kadarı sivil? Enerji santrali tesisi, bunlar zaten şehir dışında olan yerler. Ama işte enerji şirketi, inşaat şirketi, Mazlum Abdi'nin evi, ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam SDG'nin eğitim merkezleri vesaire falan da çok şehrin dışında değil diye anımsıyorum ben. Öyle bir şey hatırlıyorum, öyle bir bilgi. Dolayısıyla yani Türkiye'nin en azından sivillerin yaşadığı bölgelere çok yakın noktalara vurduğunu söyleyebiliriz. Evet, bakalım. Başka ne var? Enteresan. Cem Yıldız demiş ki Kabil'de Amerikalı bir asker Poliçarki cephaneliğinin nizamiyesini taramıştı. Türk bir teğmen yere yatıp son anda kurtulmuştu. Haberlere doğru dürüst yansımadı. Kesinlikle arkadaşlar. Böyle şeyler önemlidir yani e, özellikle açısından propaganda, olumsuz propaganda olmasın, ilişkiler bozulmasın vesaire diye basına bazen kasti olarak verilmeyen şeyler de var.
Behçet Alpaslan demiş ki ikinci çuval krizi diyebilir miyiz? O boyutta değil ama gerçekten önemli bir gelişme bence. Bu arada bu çuval krizini ben hatırlıyorum arkadaşlar. O zamanlar daha yeni gazeteciydim ben. Genç yani acemi, çaylak diyelim. O zamanları hatırlıyorum. O zaman gerçekten ortalık birbirine girmişti, yıkılmıştı resmen. Şu anda SİHA olayına da niye bu kadar büyük tepki verilmediğini çok anlamıyorum. Yani çuval geçirme olayından çok e, yani çuval geçirme, Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayıyla kıyaslanacak bir şey değil SİHA. Ama SİHA düşürülmesi meselesi de çok önemli bir mesele. Evet. Bakalım. Nilgün Durgun demiş ki sanki İdlib'i olası kapsamlı bir saldırıyı engellemek için sahneye koyan bir oyun gibi tüm olanlar. Ee, Yani SİHA düşürülmesinden bahsediyorsak eğer İdlib'le çok bağlantılı olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Ama askeri külliyeye yapılan, akademiye yapılan saldırı çok başka. Ha evet, Türkçesini hatırlayamamıştım. Türkistan İslam Partisi arkadaşlar. İdlib'in kırsalındaki Cisri Şuur kasabasını kontrol eden Uygurlu cihatçıların adı. Evet. Nilgün Durgun demiş ki tam da rafineri inşa edilecekti Humus'ta. Hay Allah ne tesadüf. Evet. Nurettin Baykal demiş ki Suriye'de askeri bölgede bombalamadan dolayı kaç kişi öldü sizce? Ee, Kimin bombalaması? Eğer şeyi soruyorsanız Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini, Fırat'ın kuzeydoğu Suriye'yi bombalamasından dolayı şimdiye kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Suriye ordusunun İdlib'i bombalamasından dolayı da 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor arkadaşlar. Aralarında çocukların olduğu da söyleniyor. Nurettin Baykal demiş ki kara savaşı bir ikinci Vietnam savaşı doğurur mu? Yok. Doğurmaz arkadaşlar. Sonuçta şey var yani arazi olarak hani Vietnam arazisi değil. E, Dolayısıyla hani Türkiye'nin hava gücü var, kara gücü var, deniz gücü var, istihbaratı var. Ondan sonra işte ne bileyim Rusya ile işbirliği var, Amerika ile ne olursa olsun işbirliği var. Hani askeri kapasite açısından SDG ile TSK'yı karşılaştıramayız bile. Bunu da söylemek lazım. Meryem Palaz demiş ki Kayseri'deki güvenlik zafiyeti jandarmanın acemiliğinden mi yoksa yerli Kaya Soylu çekişmesinin etkisi var mı? Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde jandarma ile ilişkisi de konuşuluyor iddia durumunda. Vallahi biz de bekleyip öğreneceğiz açıkçası ama bir sürü iddia var gerçekten. Teröristlerin nasıl dronları olabiliyor? Olur. Yani Suriye sahasında şimdi birincisi Suriye ordusundan ele geçirdikleri var. İkincisi Türkiye'nin desteklediği grupların cephaneliğini şunu bunu basıp aldıkları var. Üçüncüsü kendi satın aldıkları var. Hani parayla vesaire kaçakçılık hattı işliyor sonuçta. Çatışma ve savaş bölgelerinde arkadaşlar aklınıza gelebilecek her türlü silahı çok rahatlıkla piyasadan edinebilirsiniz. Ve işin aslı da şöyle bir şeydir.
X ülkesinin drone'u çıksa bile Allah bilir kaç tane el değiştirip de o silahlı grubun eline geçmiştir. Dolayısıyla yani humusu vuran diyelim cihatçıların kullandığı SİHA diyelim ki Y ülkesinin çıktı. Bu durum Y ülkesinin o cihatçı grubu desteklediği anlamına bile gelmiyor. Artık saha o kadar birbirine girdi ki hani kimin silahı kimde, kim kimden ne ele geçiriyor gerçekten takip etmek imkansıza yakın. Bu arada terörist deyip çok küçümsememek gerekiyor arkadaşlar. El-Kaideciler bu yüzden çok tehlikelidir. Normal bir insansız hava aracını silahlı insansız hava aracına falan dönüştürebiliyorlar. Bunların videolarını falan da yayınlıyorlar zaten. Evet, bakalım. Hmm. Evet, Serdar Aktun demiş ki SDG Suriye sınırındaki duvara yapışık onlarca petrol kuyusu işletiyor. Biz kendi tarafımızda çıkartmıyoruz. Sizce neden? Bizde petrol yok diye biliyorum ama bilemedim şimdi. Evet. İlhan Bey demiş ki güzel soru. Bizi bu ekonomik kriz ortasında bu operasyona neyin mecbur bıraktığını düşünüyorsunuz? Sadece Ankara saldırısı ve seçimler olayı açıklamıyor bence. Kesinlikle açıklamıyor arkadaşlar. Yani bazıları mesela sadece işte yaklaşan yerel seçimler sebebiyle Türkiye'nin bu operasyona giriştiğini söylüyor, savunuyor. Ben katılmıyorum buna. Yani elbette ki Türkiye içindeki siyasi durum, yaklaşan seçimler, HDP yok, Kürt seçmen şöyle böyle milliyetçilerin konsolide edilmesi bir sürü faktör var. Yani bir sınır ötesi operasyon en azından milliyetçi cenahın bir coşturulması için oldukça işlevsel olabilir vesaire ama sanırım çarşamba günkü yayında uzun uzun anlatmıştım. Burada partiler üstü bir durum da söz konusu. Yani Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye açısından söylüyorum. Türkiye'nin refleksleri açısından şöyle bir durum söz konusu. Suriye'nin kuzeydoğusunda e, gün gün büyüyen askeri gücü, silahlı gücü, polis gücü, posta teşkilatı, aklınıza gelebilecek bütün unsurlarıyla bir devletimsi ya da ne diyelim e, minyatür devlet benzeri bir sistem büyüyor gün gün. Ve bunun taşıyıcı gücü de Kürtlerden oluşuyor. İşin şey tarafı da şu, mesela SDG dediğimiz içinde çok sayıda Arap var doğrudur ama danışmanlar PKK ya da eğitim verenler PKK'dan. Türkiye açısından zaten orada PKK'nın herhangi bir şekilde varlığı Türkiye açısından alarm zillerinin çalması için yeterli arkadaşlar. Dolayısıyla İlhan Bey'e ben katılıyorum. Bu sadece Türkiye içindeki siyasi mesele değil, sadece tek sebep ekonomik krizi unutturmaya çalışmak değil. Elbette bunlar da etkili faktör olarak. Ama Suriye'nin kuzeyindeki yapının günden güne büyüyor olması, Amerikan desteğinin olması, ondan sonra açık ve net açık bir şekilde Amerikalılardan silah desteği alıyor olması, Amerika'nın yerel işte müttefikimizdir şeklinde sahip çıkması, bütün bunlar Türkiye açısından partiler üstü bir refleksin gösterilmesine sebep oluyor. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Yani A partisi değil B partisi olsaydı onlar da muhtemelen benzer tepkiler gösterirlerdi diye düşünüyorum. Evet, bakalım. Mehmet Durmaz demiş ki rejimin İdlib'deki hareketliliği ile Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki hareketliliğin paralel olarak gerçekleşmesini nasıl yorumluyorsunuz? Şey değil arkadaşlar, işbirliği halinde gerçekleşen bir şey değil. İki ayrı olay paralel zamanlara denk geldi. Ha bundan sonra işbirliği yaparlar kendi aralarında. Sen işte İdlib'deki grupları durdur. Buna karşılık ben de işte Kürtlere yönelik operasyonunu genişletmene izin vereyim, göz yumayım şeklinde bir pazarlık yaparsa Ankara ile Şam, o zaman tabii ki manzara değişebilir.
Ama şu anda dediğim gibi yani İdlib'deki hareketlilikle Fırat'ın doğusundaki Türkiye'nin saldırıları arasında bir paralellik var ama bir tesadüfi durum söz konusu. Evet arkadaşlar, Orta Doğu ve Arap dünyasına ilişkin benim aktaracaklarım bu kadar. Suriye meselesinde genel olarak konuştuk zaten. Haftanın son yayınını da yapmış bulunuyorum. İlhan Bey bir soru sormuş. Ona da cevap vereyim kapatmadan önce. Demiş ki bu yapıyı bozmak içinse o zaman arkadan kara harekatı gelmek zorunda değil mi? Bu konu bence de partiler üstü demiş. Kara harekatı için de Amerika'yı ikna etmesi lazım, Rusya'yı ikna etmesi lazım, Şam'ı ikna etmesi lazım. Arkadaşlar kara harekatı da öyle çok geniş çaplı bir kara harekatı olmayabilir. Çünkü en azından bir Şam ve Rusya Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatının bir koridor oluşturma girişimi olduğunu düşünüyor. Öyle düşünecekler. Açıkçası Türkiye'nin niyetleri konusunda şüpheleri var. Yani dolayısıyla Türkiye sınırlı bir operasyon yapabilir. Suriye'nin kuzeyine yönelik buna işte Şam ve Rusya işte Türkiye'li ile Kürtlere bir sopa göstermek olarak nitelendirebilir. Amerika'ya yakın duruyorlar çünkü bu durum hem Rusya'yı hem de Şam'ı çok rahatsız ediyor. Ama Türkiye'nin bir kara operasyonu ile işte bir 20-30-50 kilometre Suriye içine girmesine Rusya'da, Şam'da kesinlikle göz yummak istemeyecektir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla sorunuza tekrar sorunuza dönecek olursak şunu söyleyebilirim. Kara operasyonu ama nasıl bir kara operasyonu? Sınırlı mı, geniş çaplı mı? Nereleri kapsayacak? Hangi ülkelerden okey alınacak? Hangilerinden şey yapılacak yani yeşil ışık alınacak. Bütün bunlar önemli. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdiden size iyi hafta sonları diliyorum. Gelecek hafta pazartesi gününden itibaren ben burada olacağım. Hepinizi güzel sorularınızla ve yorumlarınızla bekliyorum. İyi tatiller diliyorum. Hoşça kalın.